Hoş geldin. Duygulandım. Çok sağ ol. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim valla. Çok iyiyim. Mutluyum. İyi görünüyorsun. Öyle mi? Evet. Tamam. Güzel bir şey biliyor musun Fırat? Ee, Bunu tabii ben hani mesleğim icabı ünlü olmama rağmen yaşıyor olmak benim için çok keyifli bir şey oluyor konuklarımla da. Hayran olduğum konukları ağırladığımda bunları söyleyebiliyor olma şansına sahip olmak, sakinlik içinde. Sende şöyle bir şey var. Gerçekten seni izlediğimde insan umut var ya, enerji var. İnsan içindeki o heyecanı asla söndürmemeli. Böyle bir ihtimal var diyebiliyor. Senin sayende. Nasıl başarıyorsun bunu? İnan ki ben de böyle ya sanırım böyle her zaman hiçbir zaman enerjim eksilmedi içimden. Hep böyle enerjimi böyle sürekli yüksek tutmaya çalışıyorum. Bilmiyorum ya, böyle içimden bazen böyle bir şeyler geliyor ve onu yapıp hiçbir şekilde düşünmüyorum ve galiba geçiyor ve insanlar çok mutlu oluyor. Hiç yani düşünmeden de yapıyoruz bunu. Sadece eğlenmek için, keyif Evet. almak için. Çünkü hayat öyle toz pembe bir hayat değil aslında. Evet. O yüzden hani elimizden geldiğince bir şeyler yapıyoruz ve ne mutlu bize, bana. Bu duygu geçiyor ve insanlar mutlu oluyor. Kesinlikle Onlar geçiyor. mutlu olunca da ben de aslında çok mutlu oluyorum. Çünkü öyle besleniyorum aslında. Yani mutluluk, aşk, sevgi paylaşarak aslında bir nebze. Çünkü aşk ve sevgi dışında hayat çok bomboş değil mi Değil yani? mi? Yani Ben de aynı neyin düşünüyorum. peşinden koşuyoruz? Bence sadece sevgi, başka bir şey olamaz yani. Ben de böyle düşünüyorum. Şimdi hikaye biraz karışık. Evet. Almanya'da Stuttgart'ta doğuyorsun. Hı hı. Değil mi? Evet, Stuttgart'ta doğdum. 1981. 2 tane ablan var. 2 ablam var. Bir de kardeşin Bir de var. kardeşim var. Kız kardeş Kız o da. kardeşim, 3 evet. tane kız çocuğunun arasında bir 3 delikanlı. kadınlarla büyüdüm, evet. Wow. Müthiş. Nasıl bir şey? Müthiş ya. Yani hep düşündüm böyle erkek abim olsaydı falan Ne nasıl olurdu? olurdum. Ama onların sayesinde böyle ne bileyim çok daha soft, Değil mi? daha yalın, daha empatik. Ne bileyim ben ablamlarla çok yakınım. Halden anlayan. Halden anlayan, evet. Değil mi? Biz her şeyde paylaşırız birbirimizle. Öyle bir şeyimiz yok. Tabularımız yok. Ne güzel. Çok çok mutluyum ya. Bir de benim ablam böyle mentorum gibi. Bir Ya. şey başıma geldiğinde direkt annemi aramam. Ah, Annemi büyük çok ablayı seviyorum. mı? Ona çok minnettarım tabii ki. Tabii ki. Babama da öyle. Ama büyük ablam, evet. Kaç yaş var 2 büyük aranızda? ablam, 5 yaş var. 5 yaş. Evet. Yani onlar benim için çok önemli. Ne Aile güzel. kavramı benim için önemli. Her aile için bahsetmiyorum, konuşmuyorum. Evet. Bazen aileler Evet. Ailemizi tartışmayalım seçemiyoruz. tabii ki. Aynen, Orada o şanslısın. konuşmayalım. O açıdan benim aile benim için çok büyük şans. Müthiş bir şey. Evet. Şimdi senin videolarında birlikte dans ettiğin kişi senin yeğenin mi? Evet, Çiğdem ablamın Yani oğlu. ortanca ablanın mı? Evet, Oğlu. Eylem değil, Çiğdem. Anladım. Bir Evet. küçük ablanın Bir oğlu. küçük ablamın oğlu. Dansçı mı? Dansçı o, evet. Müthiş Şimdi dans böyle rap ediyor. işlerine başladı. Böyle şarkılar yazıyor falan. Ah Evet, Allah'ım, bir kendince lokum. 22 yaşında böyle. Çok Onun da tatlı. mesela çok garip. Onun enerjisi çok daha düşüktür. Ama böyle dans Düşük konusunda mü? şöyle oluyor. Bak, düşük, uzanır. Mesela ben böyle bazen bir dans falan düşünürüz. Biraz ben tabii ki mesai, yani çok dans şeyi olmadığı için ben de o uzanıp bir anda böyle yapar. Dayı bunu mu yapacağız? Tamam. 2 saniyede geliyor, kalkıyor. Hemen o dans ederken içindeki o enerjiyi görebiliyorsun aslında. Vay ya, Evet, şanslı. evet, çok. Buradan adı ne? Ozan. Biz Ozan. ona Ozi diyoruz. Ozi. Evet. Ozi'ye de sevgiler. Ozi, Sana da tabii ki. hayranım Ozi'cim. Buradan da söylemek isterim. Çok Yolun açık seviyorum. olsun. Şimdi burada şunu bir netleştirmek istiyorum. Almanya'da doğdun. Sonra Türkiye'ye dönüyorsunuz. Tunceli'ye geliyorsunuz. Evet. Kaç yıl Almanya'da yaşıyorsun? Ben 3 yaşımdan sonra Tunceli'ye dönüyoruz. Tunceli'ye Küçücük bir dönüyorsunuz. köyümüzde böyle birkaç sene yaşayıp Tamam. sanırım 4 sene yaşayıp ben 4, 5, 6, 7 yani 8 yaşımda Paris'e gidiyoruz aslında. Sonra 7 mi 8 mi? Fransa. Evet, Paris'e direkt. Şimdi bu bağlantıyı kuramıyorum. Yani Almanya'da ne yapıyordunuz? Şöyle, annem babamlar ve 2 ablamlar aslında orada. Babam çalışıyor fakat şöyle bir şey, yıllar sonra Almanya bizim kağıt kürek açısından red geliyor. Yani biz orada kalamıyoruz Kalamıyorsunuz. açıkçası. Tunceli'ye dönüyorsunuz. Tunceli'ye dönüyoruz. Fakat Tamam. Tunceli'ye döndükten sonra tabii ekonomi kaygılar, 1000 tane sorunlar. Tabii ki. Şansa rahmetli amcam Paris'te yaşayan
O şey diyor hani siz Almanya'yı denediniz gelin bir de Paris'i deneyin. Aa, O esnada küçük kız kardeşim de doğuyor Elazığ'da. Tamam. Biz böyle 4 sene köyde yaşayıp aslında ben 7-8 yaşımda falan direkt ailecek hepimiz Paris'e yerleşiyoruz. gidiyorsunuz. Sonra 8 yaşımdan 28 yaşıma kadar, 29 yaşıma kadar hiç Türkiye'ye gelmeden Paris'te yaşıyorum. Şimdi ne oluyor Paris'te 20 yıl? İşte bütün okul ondan sonra yani bütün hayatım aslında Of, en önemli Zaman. yıllarım, zamanım delikanlılık çağları. Paris'te geçiyor evet. Nasıl Ve bir çok şey? mutluyum yani. Hı. Ben Paris'i çok seviyorum bu Evet, arada. görüyorum. Biz öyle şeydik yani bir yere gittiğimizde böyle babam hep şey derdi. Biz burada misafiriz. Buranın bazı kodları var. Evet. Öyle bir şey yapalım ki çok iyi adapte olalım. Hatta bir Fransızdan çok daha Fransız olalım. Evet. Ve bu çok güzel bir şey benim için. Doğru. Çok önemliydi. Artı bir şeydi benim için. Çok şey yani hani çok mutluyum yani Fransa'da 7 büyüdüğüm, yaşında, Paris'te 8 büyüdüğüm için. 8 yaşında bir çocuğun dilini hiç bilmediği ve bir de Fransızca gibi zor bir dilin içine Çok zor. gitmesi. Ben 7 yaşımda mesela şunu hatırlıyordum. Paris'e ilk gelir gelmez hemen böyle kitaplar falan tam zamanında böyle. Hakikaten böyle çok acayipti ya. Dili bilmeden böyle işte Racine, Hugo'lar, Victor Hugo'lar falan Tabii. böyle Maupassant'lar falan onların romanlarını falan okumaya başladım. Yani öyle düşün yani. Muhteşem. En azından kafa yormaya başladım yani. Peki müzik ve oyunculuk bu hikayenin neresinde dahil oldu? Oyunculuk biraz daha geç oldu aslında. Geç. Böyle 20 yaşlarımdaydı. Ben böyle Paris, 18 yaşımdan böyle aileden ayrıldım ben. Tek yaşamaya başladım. Tamam. Biraz böyle tek uçmak istedim. Tabii. Sonra Çalışıyor Paris'e muydun peki o yerleştim. sırada? Evet, o sıra barmenlik yapıyordum aslında ben. Aa. Böyle işte o esnada böyle hayatım biraz çok hızlı aktı. Biraz böyle modelliğe başladım ve aslında çalıştığım mahallede insanlar şöyle oluyordu işte Cihangir gibi düşün. Tamam. Orada sürekli yapımcılar, yönetmenler, çok oyuncular oturuyordu falan. Sürekli insanlar bana şunu diyorlardı. Senin oyuncu olman gerekiyor. Senin bir şey yapman gerekiyor. Çünkü bakışlarında bir şey var. Ne Evet. var bilmiyoruz sende ama garip bir şey var ve onu denemen lazım falan. Hakikaten de öyle bir şey oldu. Çok şansa, büyük şansa bir yönetmenle karşılaştık. Aynı mahallede oturuyoruz. Benim kariyerim şöyle başladı garip bir şekilde. Bir yandan da çok mutluydum. Otomatik Portakal'la başladı. Biliyorsun hani. Clockwork Orange. Clockwork Orange. Evet. Otomatik Filmden portakal. uyarlama değil ama Evet. Anthony Burgess'in romanından uyarladık Evet. biz oyun için ve dünyada ilk defa oynanacak ve ben o kadroda, tiyatroda öyle başladı benim. Planlar neler merak ediyorum. Yani güzel projeler gelsin. Böyle her zaman şey diyorum. Bir tane dijital gelsin, bir Ha. tane televizyon dizisi gelsin. Ondan sonra bir tane de böyle bağımsız film gelsin. Ha. Seneye de böyle bir tiyatro konuşalım Combo istiyorum. diyorsun. Combo tamamen. Of be, Evet, daha hepsi ne gelsin ya. isteriz? Allah daha da çok versin, daha da çok Herkese, şükredeyim istiyorum artık. Gerçekten haklısın. Yani ben hepsini istemeyebilirim. Öyle bir şeye zamanım Yok ya benim öyle bir yetmeyebilir. enerjim var ben. Var değil mi? Var hiç. Yetişirsin değil mi Yetişirim hepsine? valla. Ben geçen sene böyle setten sete koşuyordum ve aşırı mutluydum. İş bana iyi geliyor, mutlu Peki hissettiriyor. özel hayat ne oluyor burada pardon? Yani çünkü kalmadı, alan kalmadı hikayede. Özel hayatımda Yani illa zaman... biri için sormuyorum bunu. Evet. Hayatında biri var mı, aşık mısın diye değil. Senin için, kendin için bir Buluyorum alan ya, anlamında. buluyorum. Yani her zaman o kendi köşeme çekilip yine besleniyorum. Yine işte küçük tatlı şeyler yaşıyorum. En son kendin için ne yaptın? E, Gerçekten çok klişe olacak ama ailemin yanına gidip Paris'te en böyle onlarla vakit geçirmek mesela. Bana çok iyi diyor geldi. ya. Peki, Enerji depoladım ve Olmaz geldim, mı? döndüm tekrar. Şimdi ablanın bir oğlu var. Öbür ablanın Yok benim en büyük Kaç ablamın yeğen 4 var? tane ve maşallah. Çilem ablamın 2 tane yani 6 Altı tane yeğen. yeğenim var. O yüzden şimdi ben artık evlenmiyorum. Çocuk da hevesimizi aldık yeğenlerle falan. Bir de ben hep onların aralarında hep büyüdüm falan. Doydum diyorsun Doyduk çocuğa. gerçekten yani. Deme öyle. Senin de bir çocuğun olsun. Hayır. Kitleme Yani kendini. asla kitlemiyorum tabii Sakın. ki. Yok ya. Sen Dünyanın en şahane güzel bir baba şeyi. olursun çünkü. Umarım gerçekten. Başka yeğenin dans etmiyor. Bir tane yeğenim var başladı Dilşem. Tatlı bir şey başlıyor artık. Diyor Onun mu beni dışında- de aranızda olun diye. Bazen istiyorlar. Evet, Aşkım. bazen istiyorlar. Onlara Güzel da zaman olabilir. gelecek. Evet. Ay çok heyecanlı şeyler Evet. bunlar. Şimdi bir dakika son videoda gene Ozi var. Evet. O Paris'te çekti, sen burada Biz çektin. artık evet montajladınız. uzaktan böyle montaj falan yapıyoruz. Biraz kısıtlıyor bizi ama olsun. Yok gene çok güzeldi. Yine tatlıydı.
Bence çok güzeldi. Böyle çok tatlı oldu. Bir de yorumlar tekrar ay yine geldi sevdiğimiz ikili falan. Ben Sonra aşırı böyle mutlu Tarkan oldum. geri takip etti bizi falan böyle. O kadar mutlu oldum ki daha henüz konuşmadık ama Tarkan'la böyle sahnede dans etmek tatlı olur. Aa, Bir gün keşke onu şu yapalım. Güzel bir konser- hatıra olur. Güzel bir Evet, anımız olur gerçekten. Konser serisinde yapsaydın. Çok güzel olurdu. Biz kaçırdık çünkü çok yoğundum ben. Ha. Ben de o yüzden dedim hani madem Tarkan'ı izleyemedik, konsere gidemedik. Biz de yerimizde duramıyoruz. O zaman gel şöyle bir hüp şarkısıyla bir şeyler yapalım falan. Cebinde ilginç bilgi var. Yayından önce paylaştın, çok komik. Yo Söyle. tavuklar koşunca bazen neden koştuklarını unutuyorlar. Bu ne demek ya? Yayından önce söyledin, sesli Evet. güldüm buna. Evet tavuklar böyle koşuyorlar bazen gerçekten neden koştuklarını unutuyorlar. Balık Nereye gibi. gittiklerini de unutuyorlar bazen. Ondan onlar öyle döneniyor koşup ondan sonra nereye koştuğu belli olmayacak. Bak diye etrafta. Hayat ya işte böyle bakıyorsun ya bak koşuyor nereye koştuğunu bile bilmiyor işte falan. Biz ne yapalım? Biz de tavuk gibiyiz bazen. Efendim, yine hayranı olduğum bir sanatçıyla şahane bir programın daha sonuna gelmenin haklı gurur ve mutluluğu içindeyim. Bütün Fırat Çelik enerjisini aldım. Evet, belki onun kadar dans edemeyebilirim ama içimde hep çalan bir müzik var. Bence onu siz de çoğunlukla ekranlarınızın başında duyuyorsunuz. Şu anda da içimde harika bir müzik çalıyor. Dans edemeyebilirim ama Fırat Çelik'i izleyebilirim. Sonuçta o hepimiz için şahane dans ediyor Ozi ile birlikte. Çok teşekkür ederim teşekkür katıldığın ederim. için. İçinizdeki müzik asla susmasın ve yapabiliyorsanız hadi kalkın dans edin. Bence dans edemiyorsan kıvır geç. Kıvır geç. Kıvırıp Dans geçebilirim. edemiyorsan kıvır geç. Bunu deneyeceğim eve gidince. Görüşmek üzere, hoşçakalın.